8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Sizleri gördüm, çok daha iyi oldum. Çok teşekkür ediyorum. ederiz. Beslenme ve diyet hakkında bize birçok bilgi vereceksiniz bugün. Tam da dönemi. Bayanlar, erkekler tam da fit olmaya hazır şu sıralar. Evet, özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber kilo problemleri biraz daha gün yüzüne çıktı diyebiliriz. Evet, daha çok önem veriyoruz aslında. Şimdi kilo problemleri tabii ki hemen herkesin karşılaştığı bir konu. Ülkemizde de çok sık, yani obezite problemi. Bununla beraber diyabet tabii ki çok ciddi anlamda hızla ilerliyor ve diyabetin öncüsü bu insülin direnci konusu. Herkesin merak ettiği ve çok da fazla aslında üzerinde bilinmeyenlerin olduğu ve sizler gibi değerli hocalarımızın anlatacağı konular. Hocam, insülin direnci olanlar nasıl beslenmeli? İnsülin direnci nedir? Biraz bundan bahseder misiniz öncelikle? Tabii ki insülin direnci aslında beslenmede yanlış davranışların geliştiğinin bir ayak sesidir. Yani insülin direnci bizce kronik metabolik sendromun başlayabilmesi için ilk ön bilgidir. Yani eğer prediyabet dönemine girdiyseniz demek ki bazı beslenme hatalarınız var. Mesela doymuş yağ asitlerinden yüksek besleniyor olabilirsiniz. Karbonhidratı, özellikle düşman karbonhidrat grubunu çok fazla tüketiyor olabilirsiniz. Ve besin seçiminizde bir takım hatalar yapıyor olabilirsiniz. Mesela üst üste sürekli beyaz un ve işlenmiş ürünlerden tüketiyor olabilirsiniz. Yüksek fruktoz içeren ya da yüksek şeker içeren bir takım besinleri tüketiyor olabilirsiniz. Bunlar da tabii ki ilerleyen süreçte viseral yağlanma dediğimiz üst gövde yağlanmasını artırarak birçok doku ve hücrede zararına neden olabilir. Bunlardan bir tanesi insülin direnci. İnsülin direncinde özellikle posa içeriği düşük olan gıdalar ne yazık ki kan şeker oranını, yani glisemik kontrolü zorlaştırmaya neden oluyor. Bununla beraber hızlı bir yağlanma, kiloda artış ve akabinde tabii ki obezite gelişiyor. Aynı zamanda posa içeriği yüksek olan gıdaları artırırsak eğer insülin direncini de biraz azaltabiliriz. Özellikle meyve ve sebzelerin tüketimi artarsa, bununla beraber tam tahıllı ürünler ve baklagil tüketimi artarsa insülin direncini azaltabiliriz. Fakat özellikle işlenmiş ürünler, beyaz undan türetilen ürünler, düşük posalı ürünler ne yazık ki insülin direncini daha çok tetikler. Peki insülin direncini oluşturan faktörler nelerdir? Özellikle çevresel faktörler burada çok büyük etmen. Tabii ki ailede tip 2 diyabet geçmişinin olması, aile öyküsünde obezite varlığının olması, aile bireylerinin yine şişman ya da obez grupta bireyler olması bu durumu tetikleyen faktörlerdendir. Fakat en büyük faktör beslenme. Yani beslenme eğitimi almadıysak, beslenme davranışlarımız yanlışsa şu an ne yazık ki 10 yaş altı çocuklarda bile çok sıklıkla tip 2 diyabet Kesinlikle. ve insülin direnci görülmekte. O yüzden ailenin beslenme davranışı, yemeklerin hazırlanması, pişirilmesi, sunulması, seçilmesi, marketten eve getirilmesi ve birçok faktör bu noktada etki etmekte. Peki insülin direnci kilo vermeyi zorlaştırır mı? Öncelikle evet, ama kontrol altına alınırsa kilo vermek daha da basitleşir. Aslında burada yaptığımız şey hangi besinlerden ne kadar miktarda, ne kadar sıklıkla tüketmemiz gerektiği yönünde. Özellikle insülin direnci geliştiği zaman kişilerde tatlı yeme isteği, çikolata isteği ya da daha fazla yemek yeme isteği artar. Yani iştahta ciddi bir artış olur. Akabinde bunu kontrol altına alamadığımız için, yani kişi durumunun farkında değilse tabii ki kiloda artış olur. Ama kilo verme aşamasına geldiğimizde seçeceğimiz bir takım gıdalar var. Örneğin sebzeler masum görünse bile patates, havuç, mısır, bezelye gibi sebzeler insülin direncinin şiddetini bir miktar artırabilirler. Meyvelerden düşük posalı olan, yüksek şeker oranına sahip kuru meyveler, meyve suları, muz, üzüm, özellikle yazın gelmesiyle beraber tüketimi çok artan kavun ve karpuz yine insülin direncinde çıkarmamız gereken gıdalardan olabilir. Aynı zamanda artan fiziksel aktivite de yine insülin direncini kırarak kilo vermeyi kolaylaştıracaktır. Elif Hanımcığım, seyircilerimizin içerisinde birçok insülin direnciyle ilgili şu anda sorun yaşayan insan vardır aslında ve şu anda sesleri daha fazla açmıştır gerçekten. Peki bu insülin direncinin habercisi nedir? Yani ekran karşısındakiler, ay bende insülin direnci varmış nasıl derler?
Özellikle kadınlardan başlayalım isterseniz. Kadınlarda adet döneminde birkaç günlük gecikmeyle bu kendini gösterebilir. Yani insülin direnci ilerleyen süreçlerinde biraz kist oluşumuna da neden olabilir ve bu da adet dönemlerini etkiler. Bununla beraber iştahın çok artması, özellikle kadınlardan bahsedelim yine, kıllanmanın olması. Yani polikistik overa da biraz burada sinyal veriyor insülin direnci. Dolayısıyla kadınların özellikle üst gövdenin biraz daha alt kısımları, yani alt karın yağlanması fazlaysa, basen yağlanması kısa zamanda çok arttıysa ve bazı besinlerin tüketiminin önüne geçemiyorsa, örneğin tatlılar, hamur işleri, böyle sıcak bir makarnada olsa yesek isteği, kısa zamanda acıkma, kısa zamanda doymama hissi, bunların hepsi ne yazık ki insülin direncinin belirteçlerindendir. Peki şimdiye kadar bize önleyici ve koruyucu diyetle ilgili konulardan bahsettiniz. Diyet uygularken kişiye özel mi olmalıdır? Tabii ki diyetler hazırlanırken öncelikle kişiyi tanıyoruz. Beslenme alışkanlıklarını saptıyoruz. Yaşı, cinsiyeti, boyu, kilosu, her şeyi analiz ettikten sonra biyokimyasal parametrelerine bakıyoruz. Kan değerlerine göre. Eğer bir kişide demir eksikliği varsa buna uygun bir beslenme programı. Demir eksikliğine eşlik eden bir diyabet durumu varsa buna uygun bir beslenme programı. Bu kişi çocuk, genç, yaşlı veya sporcuysa buna özel bir beslenme programı hazırlıyoruz. Dolayısıyla burada sunduğumuz öneriler genel önerilerdir. Mesela günlük 3 ila 5 porsiyon miktarında bir meyve tüketiminin olması sağlıklı bireylerde tolere edilebilirken ne yazık ki insülin direnci ve diyabet durumu olanlarda tolere edilemeyebilir. Ama genel beslenme kuralları olarak bizler Akdeniz beslenme tipini her zaman öneririz. Bu beslenme modelinde de rafine tahıllar, işlenmiş şekerler en alt grupta, en az grupta olması gereken besinlerdir. Daha çok tercih ettiğimiz gıdalarsa meyve ve sebzeler, deniz ürünleri, aynı zamanda yağlı tohumlar, zeytinyağı, kabuklu kuru yemişlerden oluşmaktadır. Kırmızı et, doymuş yağ tüketimi ve işlenmiş et ürünleri en alt seviyede bulunmaktadır. Peki Elif Hanım, tavsiye edeceğiniz insülin direnci olanlar için neler yiyebilmeli, nelerden daha uzak durmalı var mı acaba aklınızda? Özellikle posa içeriği yüksek olan gıdalara daha çok yönelmeliler. İnsülin direnci olan kişilerde karbonhidrat isteği sağlıklı bireylere göre daha da fazla olabilmektedir. Örneğin makarnayı sever bu bireyler ya da sıcak sulu yemekleri severler. Buna alternatif olarak örneğin baklagilleri çok fazla kullanabiliriz. Bu yemeklerimizi pişirirken tereyağı veya hayvansal yağlardan ziyade daha çok zeytinyağını kullanabiliriz. Ara öğün alışkanlıkları edinmeli. Muhakkak kahvaltıyı güne başlarken yapmalıyız. Özellikle uyandıktan yarım saat sonra mutlaka kahvaltı yaparsak gün içerisinde 500 kalori kadar daha enerji tasarruf etmiş oluruz. Yani gün içinde atıştırma, yoğun kalorili bir atıştırma isteğimiz azalır. Bununla beraber sağlıklı proteinlerden az yağlı tüketmemiz gerekiyor. Mesela yumurtayı haşlanmış olarak veya yağsız tavada bir omlet menemen olarak kullanabiliriz. Az yağlı peynirler, lor peyniri, yağsız peynirler kullanabiliriz. Bununla beraber yağı azaltılmış et grupları, ton balığı ya da tavuk göğüsü gibi, hindi göğüs gibi şeyler kullanabiliriz. Gün içerisinde ekmeklerimizin özellikle tam buğday özelliğinin, yani esmer özelliğinin fazla olması gerekir. Ne kadar posalı, içi çekirdekli ve yoğun ekmekler tüketirsek, tabi bu da günde 5 dilimi geçmemek kaydıyla önemli, insülin direncini düşürmeye yardımcı olacaktır. Peki şunu soracağım. İnsülin direnci mesela Body Mass Indeks'i 30-35 grubunda olan bir kişi kilo verdiğinde ve Body Mass Indeks'i 25'e indiğinde, mesela 27'nin altına indiğinde insülin direnci düzelmiş olur mu? Şöyle, burada aslında birçok faktör var. Bahsetmiş olduğunuz durum obezite derecesi 1 ila 2 arasında olan bir bireyden bahsediyoruz. Yani toplumun genel obeziteye aday kişilerinden bahsediyorum. Evet. Yani şimdi obez olanlar tabii ki ayrı bir grup. O yüzden ben toplumun çoğunluğunu, yani %90'ını teşkil eden grubu nasıl kurtarabiliriz? Biraz ondan bahsetmeye çalışıyorum. Evet. Bu bireylerde tabii ki ağırlığın %10'unun kaybedilmesi insülin direnci parametrelerinde, açlık insülininde, açlık kan şekerinde belirgin düşüşlere yardımcı olur. Tabii bu aynı zamanda kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterol ve total kolesterolün düşmesine de yardımcıdır. Fakat burada bazı kişiler örneğin sağlıksız diyetler uygulayarak da body mass indeksi düşürebiliyorlar.
Burada önemli olan neyle beslendiğimiz. Yani mesela birçok diyet türü var. Fakat biz burada Akdeniz diyet türünü önerdik. Sadece body mass'in düşmesinden ziyade beslenme alışkanlıklarının değişerek sağlıklı bir diyet modeli uygulanarak düştüğünde tabii ki birçok insülin direnci olsun, işte kolesterol seviyeleri olsun, SRP düzeyi olsun, karaciğer yağlanması olsun ciddi anlamda düşüş gösterir. Düşmekle beraber aynı kiloyu devam ettirirse artık insülin direnci gibi bir hastalıktan kurtulmuş olur mu kişi? Tamamen. Bu noktada ben şöyle bir görüş bildiriyorum hem hastalarımıza hem danışanlarımıza. İnsülin direnci grip gibidir. Grip nasıl oluşur? Bağışıklığımız düştüğünde, kendimizi ihmal ettiğimizde. İnsülin direnci de beslenmemizi kontrol altında tutmuyorsak, ihmal ediyorsak, sürekli geçiştirmelik, atıştırmalık, ayaküstü yapıyorsak vücudumuz bize trip atıyor. Yani prediyabet başlıyor. Dolayısıyla ufaktan bir yağlanma belli bölgelerde de kilo artışına neden oluyor. O yüzden zayıf bireylerde de aslında insülin direnci görülebilen bir durum. Yani açlık insülinine bakıyorsunuz 30'un üzerinde, açlık kan şekeri 100'ün üzerinde. Bu durum gerekli hesaplamalar yapıldığında insülin direncinin 2,5'un 2,7'nin üzerinde olduğunu gösteriyor. Tabii hemoglobin A1C değerleri de burada önemli. Dolayısıyla bu anlık beslenmeyle de değişebilen bir durum olabiliyor bazen. O yüzden 3 aylık tahliller daha verimli sonuç veriyor. Şöyle bir şey de bazen okuyorum. Yani insülin direnci diye bir şey yoktur. Aslında bu bir şeker hastasıdır diyen bir görüş de var. Katılıyor musunuz buna? Yani insülin direnci ilk başta da bahsettiğim gibi bir takım yanlış giden şeylerin aslında habercisi. Yani vücudumuz bizi bir nebze uyarıyor. Hani daha basit bir dille anlatılacak olursak insülin direnci doktorunuz eğer var diyorsa beslenmenizi kontrol altına alın, kilonuzu azaltın, fiziksel aktiviteyi artırın. Bununla beraber beslenmenizde yer vermediğiniz gıdalara yer verin. Mesela bunu basit bir 4 yapraklı yonca modeliyle örneklendirebiliriz. Örneğin 4 yapraklı bir yonca modelimizde şunlar vardır. Süt grubu, et grubu, meyve ve sebzeler ve tahıl grubumuz. Tam tahıl ve baklagiller. Bu besin gruplarından gün içerisinde eksik ya da yetersiz tükettiğiniz bir grup varsa veya tam tersi çok yoğun tükettiğiniz bir grup varsa bunu dengelemeniz önerilir. Yani prediyabet aslında tip 2 diyabetin ve metabolik sendromun gelişmemesi için bize bir ipucudur diyebiliriz. Yani insülin direnci şeker hastalığı değildir mi dememiz gerekiyor. Tabii tam anlamıyla tanı konmuş bir aşikar diyabet değildir. Mesela açlık kan şekerimiz bu noktada 100-120 arasındadır çoğu zaman. Bununla beraber tanı almış bir diyabet hastasının açlık kan şekeri 130'un üzerinde seyretmektedir. Bu gibi değerlere bakılarak tanı konulabilir. Elif Hanım, sizce diyetisyen ve beslenme koçu olarak size iyi diyet yapmak mı yoksa bundan sonra beslenmeyi iyi öğrenmek mi? Burada kişinin kilo ağırlığına ve kilo aralığına bakarak, beden kütle indeksine bakarak aslında ilk etapta hedefimiz kişiyi obeziteden kurtarabilmek. Yani obeziteden kurtarma evresi hızlı kilo verme evresi olarak değerlendirebiliriz. 3 ay, 4 ay, 6 ay kişinin motivasyonun tam olduğu ve diyete adaptasyonun tam sağlandığı dönem. Bu dönemde tökezleyen kişiler ya da takılan kişiler ne yazık ki beslenmeyi öğrenme aşamasına geçemiyorlar. Çünkü neden? Bir ön yargı belirmiş oluyor. Yani aç mı ilk 10 kalacağım? kiloyu mesela ya da ilk 10 kiloyu verdikten sonra nasıl olsa ben kilo vermeye devam ediyorum. İşte kaçamak yapsam da bu böyle devam eder. Ya da dikkat etmesem bile kilo veririm gibi düşünceler ne yazık ki ilerleyişimizi durduruyor. Bizim öncelikle hedefimiz maksimum 3 ayda mümkün olduğu kadar fazla yağ oranını düşürebilmek. Yani mevcutta fazla olan 20 kilo yağı varsa bunun 12-15 kilosunu 3 ayda yağdan verebilmek. Mesela totale bu su ve ödem kaybı ile beraber 17-18 kiloyu da bulabilir. Fakat orada hedeflediğimiz şey yağ kaybının daha iyi olabilmesidir. Bundan kaynaklı olarak ikinci basamağı yani kiloyu koruma ve beslenmeyi öğrenme basamağı aslında hedefine ulaşanların gerçekleştirmesi gereken bir noktadır. Beslenmeyi öğrendiğimiz takdirde de verdiğimiz kiloları geri almamak üzere terk ediyoruz. Kesinlikle. Şimdi ben şu konuya değinmek istiyorum. Eskiden insülin direnci bu kadar sık değildi. Polikistik over sendromu bu kadar sık değildi. Diyetisyen sayısı şu ankinin belki 1/1000'iydi. Evet. Şu anda 1000 kat fazla diyetisyenimiz var. Fakat hastalıkta eskisine göre belki 30 kat, belki 40 kat daha fazla. Buradaki yanlış giden şey nedir sizce? Yani beslenme koşulları mı, besinlerimizin kalitesizliği mi, eğitimle ilgili eksikler mi?
Sizce nedir? Ya da hani GDO'lu besin nedir yani? Neden bu kadar artıyor? Oysa ki bilen kişi sayısı da artıyor. Tedavi için başvuran insanların sayısı da artıyor ama ona rağmen hastalık gerilemiyor. Hastalık daha da çoğalır, daha da çoğalabilir. Biz aslında koruyucu ve önleyici bir prosedür uygulamaya çalışıyoruz. Fakat bahsettiğiniz gibi öncelikle ailenin bir beslenme eğitiminin olması lazım. Çünkü beslenme ailede başlar. Önce anne sütüyle, sonra çocukluk dönemine kadar beslenme alışkanlıkları aslında kişide oturmaya başlıyor. Dolayısıyla ailenin bir beslenme eğitiminin olabilmesi için eğitim sisteminde de buna yer verilmesi gerekiyor. Bazı derslerde tabii ki içinde yer alıyor ama sağlıklı beslenme için kişilerin ya bir diyet uzmanına danışmaları ya da bununla ilgili bu bölümü okumaları gerekebilir. Dolayısıyla bilgi düzeyi ne kadar artarsa, ki bazen bazı çalışmalar bunun da yeterli olmadığını gösteriyor. Bilgi düzeyi ne kadar artarsa besin seçim ve yönelimleri o kadar artar. Örneğin bizim alışveriş yaptığımız ortamlarda çocukların erişebileceği mesafelerde onların daha çok hoşuna giden renkli ürünler, paketli ürünler daha fazla bulunuyor. Mesela bu bile aslında bir düzenlenebilecek faktördür. Neden? O bölmelere mesela sütü koysak, meyveleri koysak ya da daha sağlıklı ürünleri koysak çocuklar buna yönelecekler. Yani temelden başlarsak eğer bir takım şeylere problemler daha kolay çözülür. Aslında şu an mevcut kronik hastalıkların çözümü de çok zor değil. Yani kendimize 3 veya 4 ay kadar bir sınırlayıcı kampa alsak diyelim. Hani bazıları öyle tabir ediyor. Detoks Aynen. kampı Hocam gibi. siz beni alın dağın başına götürün, orada kimse bana dokunmasın, siz önüme yemeklerimi koyun. Bazı insanlarda böyle psikoloji var mesela. Bu kadar imkansız değil. Yani kendimize 3-4 ay kadar beslenme farkındalığı oluşturup beslenmemizi kontrol altına alsak aslında birçok hastalıktan kurtulabiliriz. Çünkü temelde problem tabağımızda başlıyor. Mesela GDO'lu besinler dediğiniz işte tarım ve zirai uygulamalar, bunlar da tabii ki etken faktör ama temelde bizim elimizi hangi gıdaya uzattığımız önemli. Kesinlikle. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler Elif Hanım, çok sağ olun. Bugün bizlerle uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun beraberdi. Ve insülin direnci varsa insülin direnciyle ilgili hem beslenme, diyet hakkında birçok bilgi verdi. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.